Merhabalar. Bu hafta sizlerle beraber alttan sulama konusunu konuşacağız. Hangi bitkileri alttan sulamamız gerekiyor? Bunun avantajları, dezavantajları ne ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Böyle sulama yöntemini kullanırken hadi başlayalım o zaman. Asistanım Miyoşko çok minnoş bir şekilde sandalyede yatıyordu. O yüzden onu da yanıma alma kararı aldım. Hani bana destekte bulunsun. Anlatırken belki atladığım bir yer olur. Bana tüyo verir. Değil mi annem? Evet. Sen dinlen, çok yoruldun çünkü bugün. Ben konuya geçeyim, tamam mı? Şimdi alttan sulama nedir? Öncelikle basit olarak bundan başlayalım. Bitkimizi içi su dolu bir kaba koyduğumuzda saksının altındaki drenaj deliklerinden yavaş yavaş bu kaptaki suyu toprağa alması alttan sulama yöntemi oluyor. Peki hangi bitkileri alttan sulama yapmamız gerekiyor? Birkaç tane örnek bitki buraya getirdim ben. Buradaki gibi peperomia arkadaşlar. Buradaki gibi bu da peperomia. Niye getirdim bilmiyorum. Buradaki gibi ripsalisler, begonyalar yatak odasında, begonyalar, menekşeler. Ben özellikle böyle küçük saksıdaki bitkileri de alttan sulama yöntemiyle suluyorum. Bunun dışında yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Birincisi saksı üstü kısmı bu şekilde kompakt yapıdaysa yani saksının üstüne kolay, rahat bir şekilde hava akışı girmiyorsa alttan sulamayı ben tavsiye ederim. İkincisi çok hassas köklere sahip olan bitkilerde özellikle alttan sulama candır diyorum. Misal doğa çiçekleri de buna dahil tabii ki. Doğa çiçeği hiç saksı değişim falan yaptıysanız ya da ripsalislerde, peperomiyalarda kökleri çok incedir, çok hassastır. Hem suyu emmesi risklidir. Hani kolay kolay ememez. Hem sulamaya atlamadan kaynaklı kurumaya çok yakındır. Hem fazla aralıklarla sulamadan kaynaklı kök çürümesine çok yatkındır. Bu yüzden alttan sulama ideal oluyor. Sukulent ve kaktüsler bunları da özellikle ben alttan suluyorum. Şimdi alttan sulamanın avantajlarına gelirsek birincisi şimdi bu bitki üzerinde konuşursam ben suyun üste kadar gelmesine izin vermediğim için yani toprağın üst seviyesinin ıslanmasına izin vermediğim için bir gövdede herhangi bir çürüme yaşatma olasılığım çok düşüyor. Çünkü oralar nemli kalmıyor. Begonyalarda özellikle üstten sulama yapıyorsanız bu sorunu çok fazla yaşarsınız. Peperomiyalarda da öyle. Çünkü onların gövdeleri de çok hassastır ve çok kolay bir şekilde gövde çürümesi yaşarlar. Üstten sulama yaptığımızda toprağın her yeri eşit derecede ıslanmıyor. Ama alttan sulama yaptığımızda adezyon sayesinde yavaş yavaş o su yukarıya doğru gittiği için toprağın her yeri eşit bir şekilde sulanıyor. Ayrıca üst kısım nemli kalmadığı için tabii ki nemsineği kısmı da çok fazla azalıyor. Yani cidden nemsinekleriyle ilgili bir ara bayağı bir istila durumu yaşıyordum. Onun üstüne böyle alttan sulamaya geçtim ve ciddi anlamda büyük avantajını yaşıyorum şu ara. Bir de tabii ki belki de en hani hem maddi hem manevi dünya açısından avantajı alttan sulama yaptığımız zaman ciddi anlamda çok fazla su tasarrufu yapmış oluyoruz. Bir tane takipçim şey demişti, Instagram'da hazırladığım bir reelse hani beni çok yoruyor her seferinde suyu değiştirmek vesaire demişti. Yani atıyorum bu bitkiyi alttan suladı, o suyu döküp yeniden yeni bitkiyi sulayacağı zaman yeni su koyuyormuş vesaire. Ben o şekilde yapmıyorum. Biraz sonra nasıl yaptığımı sizlere aktaracağım. Uygulama esnasında burada önemli olan kısım benim fark ettiğim üzere şu. Bazı bitkiler özellikle yeni aldığım ve benim toprağıma geçirmediğim bitkiler bu fark etmişsinizdir. Seralardan alınan kıtır kıtır o garip topraklı olan bitkiler var ya bunlar suyu çok yavaş çekiyor. Yani benim toprağımdaki kokopit kadar hızlı çekmiyor. O yüzden bazen onları bir gün boyunca bile bıraktığım oluyor ertesi güne kadar suyun içinde. Ama normal topraklarda yani toprak kontrolüyle gene gidiyoruz diyebilirim. Ripsalis sulayacağız. Ben nasıl yapıyorum? Şimdi ripsalisler, peperomiyalar, bazı begonyalarda da öyle yapıyorum. Tamamen kuruduğunda sulama yapmayı tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi hassas köklü bitkiler bunlar. Şimdi bu arkadaşın parmağımı bir alttan sokuyorum. Hala nemli. Hissedemedim ya da delik çok küçük. Oh ne güzel dağıtıyorum.
O zaman da saksından çıkartıyorum. Yakından göstereyim size. Şuralar hala nemli. Burası kuru. Ben bu arkadaşı sulamayacağım haliyle. Köklere çok zarar vermezseniz bu yöntemde hiçbir sıkıntı yok. Sulayabileceğim bir arkadaş var mı acaba sulama zamanı gelen? Kurumuş o kadar belli ki zaten hafif de yani. Temizlik yapmadım bugün, çekim sonrası yaparım diye. Oo, nasıl kurumuş hem de bakın. Belli oluyor. Şimdi ben bu arkadaşı nasıl sulayacağım? Kirlenmek çok güzel ya. Değil mi annem? Maaşını hak etmiyor bu gerçekten. Şöyle plastik kaplarım var benim. Bunların daha küçükleri de var, bu beşlik saksılar için kullandığım. Ama bu şekilde işte şu dışarıdan söylediğim bir yemek firmasının işte yemek getirdiği kap. Bunları 3 harfli marketlerde uygun fiyata buldum. Kapakları da var. Aslında saksı yapmak için almıştım ama sulamada çok iyi oluyor. Bunun yüksek olmasının avantajı, bir de yüksek bitkileri sularken devrilme olasılığı oluyor bunda. Ama bu birazcık da içindeki suyla beraber ağırlık yaptığı için güzel tutuyor. Şimdi saksı büyüklüğüne göre koyacağınız su değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi şu arkadaşları ben küçük su, yani küçük kapların içinde suluyorum. Çok az bir su koyuyorum. Suyu emiyor, bakıyorum üst toprağı eğer ıslanmadıysa, ıslanmaya yaklaştıysa kaldırıyorum. Ama hala işte pay var, su içmesi gerekebilecek yer var toprakta, hala ıslanmayan yer var. Bir kez daha su doldurup birazcık gene suyu içmesini bekliyorum. Normalde bu sulamayı bunu kullanmıyorum. Şu an zarif görünsün diye yapıyorum. Bu çok yavaş dolduruyor arkadaşlar. Bu sadece çekim için kullandığım bir şey. Bir de duaların altında akıllı saksıları doldururken kullanıyorum. Yoksa çok suda tutmuyor zaten. Neyse. Aldık çocuğu. Buraya koyuyorum. Şimdi hele ki böyle uzun yapraklı bitkilerde sizden ricam, yaprakları, dalları kabın içine hiçbir şekilde değmesin, o suyla temas etmesin, ıslanmasın. Bazı işte mesela şunu da sularken ona çok dikkat ediyorum ben. Hiçbir şekilde yaprakların ıslanmasını istemiyorum. Çünkü her türlü mantar sorunu, bakteriyel enfeksiyon vesaire hoş geldin. Bunu koyuyoruz ve 15-20 dakika sonra, şimdi saksının büyüklüğüne göre, toprağın karışımına göre de o süre değişebiliyor ama ben biliyorum ki şimdi bu saksıyla bir de göz kararıyla ona uygun, tamamen içtiğinde, suya doyduğunda bitecek kadar su da ayarlayabilirsiniz bir süre sonra. Alışıyorsunuz zaten. Şimdi bu çocuk yavaş yavaş suyunu emecek, toprağını alacak. Şimdi o takipçim benim mesela bu üste nem yaklaşmaya başladığı zaman ben bu arkadaşı alacağım, fazla suyunu süzeceğim ve aldığım yere geri koyacağım. O takipçim bu altta kalan suyu döküyormuş, ben dökmüyorum. Biliyorum ki bitkilerimin çoğunda hani bir zararlı yok toprağında. Çünkü bahçe toprağı falan da kullanmıyorum. Ağırlıklı olarak kokopit kullanıyorum. Hani yayılabilecek, evet, bir hastalık varsa, zararlı varsa, toprakta solucancık, kurtçuk varsa evet geçebilir ama hani trips varsa, unlu bit varsa, işte kırmızı örümcek varsa onların geçmesi ne kadar, yani bizim dokunmamız belki de daha fazla geçmesine sebep olur bunların. O yüzden suyu ben değiştirmiyorum. Bir de onunla mı uğraşacağım ya? Hiç gerek yok. Evet, bu arkadaşımız bu şekilde yavaş yavaş içecek. Bazı toprak yapılarında az su koymak işe yaramıyor. Suyu biraz fazla koymak gerekiyor ki o suyun basıncıyla da toprak bir kendisine gelsin. Toprak çok kuru olduğu zaman bazen evet çok hızlı emebiliyor. Bazen de buradaki gibi mesela çok yavaş emiyor. Şu arkamda dualar var mesela. Onları alttan sulama yaparken suyu koyuyorum. Hani böyle bekliyorum ben. Su akıyor, bu içiyor. Su akıyor, bu içiyor. Hiç durmadan habire su koyuyorum. Böyle değişik değişik bitkilerde görebilirsiniz. Bu sulamada da tabii ki kesinlikle çeşme suyu kullanmamaya çalışın. Olabildiğince filtreli temiz su kullanmaya çalışın lütfen. Peki eksileri ne alttan sulamanın? Şimdi her şeyden önce çok büyük saksılarda bu alttan sulama yöntemini hiçbir şekilde kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi toprağın her yeri ıslandığı için hava çok sıcaktır, saksılar cidden çok hızlı kuruyordur o toprak. Evet, o zaman
alttan sulama yapabilirsiniz büyük saksılarda da. Ama bir risktir, ona göre bir aklınızın ucunda bulunsun. Ayrıca her zaman sadece alttan sulama yapmak da iyi değil. Her şeyden önce şimdi besini de ben bu şekilde veriyorum. Besinli su hazırlıyorum. Besin verme zamanında ise, bitki büyüme döneminde ise besinli suyu da alttan çekiyor. Ama bir süre sonra alttan bu suyun itmesi sonucu yukarıda bir mineral birikimi, kireç birikimi gibi sorunlar olabilir. Çünkü alttan sulama yaptığımızda biz toprağı hiçbir şekilde yıkamıyoruz. Yani bu ne demek? Toprağın aralarında bulunan gözeneklerin içindeki oksijenler hiç yer değiştirmiyor. Şimdi biz üstten sulama yaptığımızda üstten bir basınç oluşturup o gözenekler arasındaki oksijenin diğer gazların yer değiştirmesini sağlıyoruz. Ama bunda öyle bir şey yok. O yüzden alttan sulama yaptığınız bitkilerde ayda bir, 2 ayda bir kesinlikle, bu arada üstten sulama yaptığınız, hep besin verdiğiniz bitkiler için de bu gerekli, toprağı düzenli olarak arada sırada yıkamanızı ben tavsiye ediyorum ki besinden kaynaklı biriken tuzlar, biriken gazlar, toprağın içerisinde biriken gereksiz materyaller bu yıkamayla drenaj deliklerinden foşur foşur aksın gitsin. Bu da bitkiye büyük fayda sağlayacaktır. Merak ettim, sizler alttan sulama ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu anlatımı sevdiniz mi? Bitkilerinizde alttan suluyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay. Bitti. Şşt. Ya ben seni yerim ya, yerim ya, yerim ya.